Küba'da liderlik ve geleceğin kesişim noktası. Miguel Díaz-Canel kimdir? Bugün sizi Karayiplerin en tartışmalı ülkelerinden birine, Küba'ya götürüyorum. Ve bu videoda şu soruya birlikte yanıt arıyoruz. Miguel Díaz-Canel kimdir ve Küba'yı nasıl bir geleceğe taşıyor? Díaz-Canel 1960 doğumlu. Siyasete askeri bir figür olarak değil, parti örgütlenmesi ve devlet yönetimi içinde yükselerek girdi. Uzun yıllar yerel yönetimlerde ve bakanlar kurulunda görev aldı. Ve tarihte ilk kez Castro ailesinden olmayan bir lider olarak devlet başkanı oldu. Kimi onu teknokrat ve dengeli, kimi ise fazla temkinli bir lider olarak görüyor. Canel karizmatik, kürsüsü güçlü bir lider değil, daha sakin ve bürokratik bir profil. Destekleyenlere göre devleti stabil tutuyor ve istikrar sağlıyor. Eleştirenlere göre reformları yavaşlatıyor, risk almaktan kaçınıyor. Küba halkının zihnindeki temel soru şu: bu lider bizi koruyor mu, yoksa tutuyor mu? Son dönemde öne çıkan adımlar, İnternet erişiminin yaygınlaşması, küçük özel işletmelere sınırlı izin, bölgesel diplomatik açılımlar, ancak buna karşılık ekonomik kriz, göç dalgası, yakıt ve gıda kıtlığı hala ülkenin en büyük sorunları. Destekleyenler krizin sebebi olarak uluslararası yaptırımları gösteriyor. Eleştirenler ise yönetim performansını. Ekonomik sıkıntılar sonrası başlayan protestolar, Díaz-Canel döneminin en tartışmalı olayı oldu. Bu olay devlet otoritesinin korunduğunu söyleyenlerce savunuldu, özgürlüklerin daraldığını düşünenlerce eleştirildi. Ve o günden sonra reformcu mu yoksa muhafazakar devlet yöneticisi mi tartışması büyüdü. Gelelim güncel noktaya. Trump'ın Küba'yı hedef alan son sözleri, baskının süreceği, ekonomik izolasyonun devam edeceği, jeopolitik gerilimin tırmanacağı mesajını taşıyor. Bu tür açıklamalar, yatırım ve ticaret beklentilerini etkiliyor, halkta belirsizlik yaratıyor. Ekonomiyi psikolojik olarak baskılıyor. Yani mesele yalnızca diplomatik değil, Küba'nın günlük yaşamına doğrudan yansıyor. Küba bugün 3 seçenek arasında sıkışmış durumda. Bir reform yapmadan yaşayamaz. 2 hızlı reform ideolojik yapıyı zorlar. 3 dengeli ama yavaş dönüşüm zaman kazandırır. Canel 3. yolu seçiyor. Kısa vadede istikrar getiriyor, uzun vadede büyümeyi sınırlayabilir. Trump'ın sözleri ise daha çok bölgesel güç mesajı ve politik baskı aracı. Küba'nın geleceğini belirleyecek olan şey, dış açıklamalar değil, iç dönüşümün hızının ne olacağı. Bu hikaye sadece bir lideri değil, bir ülkenin yön arayışını anlatıyor. Küba'nın geleceği hakkında sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda görüşlerini duymak isterim.